Beta yavrularımız tam 10 günlük oldu. Selamlar, ben Murat ve bu kanalda bir akvaryum balığı markası kurmaya çalışıyorum. Beta üretim serimizin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde size hem yavruları hem de yeni eklediğim dişi betaları göstereceğim. 5 yeni dişi beta getirdim. 3'ü fil kulak ve gerçekten çok vasıflı balıklar. Tamamen tesadüfen denk geldiler. Yem almak için gittiğim bir dükkanda buldum. Bulur bulmaz hepsini aldım. Ama maalesef sadece dişiler kalmıştı. Dişi olmalarına rağmen erkek gibi renkleri var ve erkek kadar gösterişliler. O zaman kamerayı elime alıyorum. Hadi beta kapımızın başına geçelim. Bakalım yavrular ne alemdeler. Şimdi öncelikle dişi betalarımıza gelelim. Şöyle güzel bir fil kulağımız var. Bu kırmızı mavi tonlarında. Kuyruklarda beyaz detaylar var. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir beta. Bir diğer dişimiz yine aynı tonlarda. Tahminim bunların hepsi aynı şekilde, yani bir üremeden elde edilmiş balıklar. Çünkü hepsi birbirine çok benziyorlar. Yine kuyruklar çok güzel. Bir fil kulağa yakışan her şeyi taşıyor üzerinde. Gerçekten bu da çok güzel. Bir de şöyle güzel iri bir dişimiz var. Bu dişilerin üçü de bu arada yumurta toplamaya başlamış durumdalar. O yüzden yakında bir fil kulak üretimi yapabiliriz. Tabii ben bu sırada boş durmuyorum. Bir de erkek arıyorum. Bakalım. Bir fil kulak beta çiftleşmesi yapalım bu kanalda istiyorum. Şu dişi özellikle çok hoşuma gidiyor. Bu ilk gördüğüm dişi buydu. Gerçekten güzel bir balık. İki tane de galaksi dişimiz var ama bunlar biraz saklanıyorlar. Kırmızı dişimiz de şurada. Bunlar da çok güzel balıklar. Fil kulaklara göre bir tık daha küçükler ama renklerini beğendiğim için aldım. Gerçekten güzel balıklar. Şimdi en güzel kısma, yavrulara geçelim. Evet, geldik bomba kısma. Bu yavrular artık baya balık oldular. Şu anda herhangi bir yeni doğmuş lepistes yavrusu kadarlar ve neredeyse hiç kayıp vermedik. Hatta şöyle ki ben burada hiç ölü balık görmedim. Eğer ölen yavru olduysa muhtemelen salyangozla temizlemişlerdir. Ama artık kap ciddi şekilde kirlendi. Burada küçük bir su değişimi yapmamız gerekiyor şu anda. Bu balıkların da ilk su değişimi olmuş olacak. Bayağı bir yavrumuz var. Şöyle göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi bayağı bir yavrumuz var. Yani bu tam net sayı bilemiyorum şu anda ama hepsi artık kuru yem yemeye başladılar. Artemia yemeye başladılar. Bu süreçten sonra da kolay kolay başlarına bir şey geleceğini düşünmüyorum. Çünkü artık büyümeleri hızlanacak. Artemia yemeye başladıkları için çok daha hızlı büyüyecekler. Şu anda bu arkadaşlarda kabuksuz Artemia kullanıyorum. Bunun da detaylarına ilerleyen bir videoda gireceğiz. Kabuksuz Artemia'yı nasıl kullanmanız gerektiğini de size aktarmaya çalışacağım. Şimdi elimde küçük bir pipet var. Buradan biraz dipten şu kirli kısımları temizleyelim. Sonrasında biraz damlama usulü buraya küçük bir su değişimi yapmış olalım. Kapta çünkü gerçekten kirlilik artmış. Biraz pul yem verdim. Bakalım başına gelip yiyecekler mi diye. Gerçekten yediklerini gördüm. Şu anda karınları tok. En net burada çekebildiğim için kabın bu kısmını gösteriyorum. Yoksa bayağı bir kapta yavru var. Şöyle göstereyim. Pipo filtrenin etrafına toplanmış durumdalar. Güzel ya, yavru sayısı gerçekten benim beklediğimin üzerinde. Bir dip çekimi yapalım. Biraz da taze su ekleyelim. Taze su betaların büyümesinde gerçekten çok önemli. Su ne kadar taze ise balıklarınız o kadar hızlı gelişiyorlar. O yüzden suyu tazelemek çok önemli. İlk dip çekimini yaptım. Ben size şöyle söyleyeyim, ben gözlerime inanamıyorum. Yani bu kadar çok yavru beta olması beni şu an şok etmiş durumda. Bu kanalın şansında mıdır nedir bilmiyorum. O kadar çok yavru var ki şöyle biraz kıpırdatayım. Bakın. Yani bu herhalde sizin şansınız artık. Bu kadar çok yavru beta olmasını ben de beklemiyordum. İlk yumurtadan çıktıkları andan beri çok olduğunu biliyorum ama bu kadar çok olmalarını gerçekten beklemiyordum. Hani her yer kımıl kımıl, yüzey, dip. Gayet de güzel beslenmişler. Karınlar hep dolu dolu. Şurada salyangoz yumurtaları var bu arada, kenara bırakmışlar. Dip çekimini yaptım. Bu konuda biraz hassas davranmakta fayda var. Size şimdi şöyle bir örnek göstereyim. Dip çekimini doğrudan böyle beyaz bir kova içerisinde yaptım. Gördüğünüz gibi burada bayağı bir beta yavrusu var. Yani
bunu bu kovaya yapmamış olsaydım bu yavruları kaybedecektim. Şimdi bu arkadaşları buradan tek tek pipetle ayıklayıp, mesela şurada bir tane görüyorsunuz. Bir 4-5 tane çekmişim herhalde. Tekrar kaplarına geri koyacağım. Hiçbirini kaybetmemiş olacağız böylece. Şimdi taze su eklemesini şöyle başlattım. Gördüğünüz gibi damla damla. Artık bu kap ne kadar süre dolar bilmiyorum. Aşağı yukarı bir 1 litre kadar, 1,5 litre kadar su ekleyeceğim buraya. Böyle damla damla yavaş yavaş ekleyeceğim. Taze su betaların gelişimi için çok önemli. Su değişimi, suyu temiz tutmak gerçekten fayda sağlıyor. Ben burada bayağı da dip çekimi yapmamıştım. Dediğim gibi yavrular çıktığından beri aslında dip çekimi yapmadım. Dipte biraz tortu oluşumu gözlemledim. Bu aslında sıkıntılı bir durum. Bunun olmaması gerekiyor. Yani bu benim çok yem attığımı, burayı çok fazla besleme yaptığımı gösterir. Biraz da işte yumurtayı falan fazla kaçırdım. Aslında temizliyorum her yumurta verdikten sonra ama bu aslında sıkıntılı bir durum. Zamanla o tortular sudaki dengeyi bozar. Sonrasında balıkların zarar görmesine sebep oluruz ki bu kadar hassas canlıların zarar görmesi çok kolay oluyor. Tahmin edebileceğiniz gibi. Bayağı bir temizledim. Şimdilik böyle damla damla bu vida olsun. Dolduktan sonra suyun rengi biraz açılır zaten. Belki yeni bir kızılağaç kozalağı eklerim buraya. Bilmiyorum, suyun durumuna göre bakacağız. Gördüğünüz gibi ben bu kapta bir ısıtıcı kullanmıyorum. Suyu bu odada dinlendirdim o yüzden. Balıklarla aynı derecede, balıkların bulunduğu suyla aynı derecede bir su. 5'lik bir şişeye koydum. Odanın bir köşesine kapağı açık şekilde bıraktım. Yaklaşık bir 4-5 gündür de bu odada bekliyor. Normal musluk suyu kullanıyorum burada. İçme suyu kullanmıyorum. Hazır satılan sulardan kullanmıyorum yani. Eğer siz de bu seriyi takip ediyorsunuz ki yorumlardan bir anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bayağı da seviyorsunuz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Musluk suyunu dinlendirip ekliyorum şu anda. Yavrular herhangi bir zarar görmeyecektir. Bu su değişiminden sonra bir boy değişimi olacaktır yavrularda. Bunu da bir sonraki bölümde mutlaka göstermeye çalışacağım. Şimdi suyumuz dolsun. Ben diğer kaptaki yavru betaları ayıklayıp buraya geri koyayım. Sonra da videoya devam edeyim. Evet, şimdi aşağı yukarı 1,5 litre kadar bir ekleme yaptım. Suyun rengi bayağı değişti. Dipte hala biraz tortular var ama yavrularımızın keyfi yerinde şu anda. Kıpır kıpır geziyorlar. Hatta şöyle suyu biraz hareketlendirirsem yavruları görmek çok daha kolay olacak diye düşünüyorum. Ki öyle de oldu. Gördüğünüz gibi geziyorlar şu anda. Şuradan da biraz bitkilere dokunayım. Hani ne kadar çok yavru olduğunu bir görün istiyorum ama tam net büyümeden de bunları göstermek biraz zor olacak. Suyun rengi bayağı açıldı gördüğünüz gibi. Bayağı da bir salyangoz yumurtası var. Bunları videodan sonra temizleyeceğim. Hepsinin burada çıkmasını istemiyorum. Hala bu arada su damlamaya devam ediyor. Videodan sonra onu da kapatacağım tamamen. Gördüğünüz gibi bir ordu yavrumuz var. Bakalım buradan nasıl betalar çıkacak. Bu konuda da tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum. Çiftimiz zaten biliyorsunuz. Seriyi başından beri takip edenler çifti zaten biliyordur. Kaçı kırmızı, kaçı mavi çıkacak, taç kuyruk çıkacak mı, mutlaka fikirlerinizi benimle paylaşın. Şu yavruların görüntüsüne bakın, gerçekten çok güzeller ya. Hani bunları izlemeye bile bayılıyorum. Çoğunluk koyu renkte. Sanki bu koyuların hepsi mavi olacak gibi geliyor ama durun bakalım, göreceğiz. Kırmızı çıkması benim için çok daha önemli bu arada. Aralarında bazı böyle şeffaf renkte yavrular gördüm. Şunu da belirteyim. Buradan da bir 4-5 tane bir kaybımız çıktı aslında. Bu kapta da bir 4-5 yavruyu kaybetmişiz yani. Onu da belirtmekte fayda var. Belki de görmediğiniz daha fazla kayıp vardır burada. Şimdilik ben bu kadar biliyorum. Yani gördüklerim bunlar. Sizinle olabildiğince bu durumu da şeffaf bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Ne kadar kaybımız var, ne kadar yavrumuz var olabildiğince göstermeye çalışıyorum. Beta üretim videomuzun güncellemesi bu şekildeydi. Şöyle yavrularla size bir veda edeyim. Umarım videoyu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Aşağıdan beğen butonuna basmayı, seriyi kaçırmamak için beni takip etmeyi ve yeni videodan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Üretim serisinin yeni bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.